Merhaba, Piksel Okul'a hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir görsel üzerinde Photoshop araçlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. İlk işlem olarak yeni katman oluştur butonuyla boş bir katman oluşturuyoruz. Sonra kalem aracını alıp efekti uygulayacağımız bölgeyi seçmeye başlıyoruz. Seçtiğimiz bölgeye uygulayacağımız otomatik boyama için fırça ayarlarını yüksek akışlı ve sert olarak, rengini de beyaz olarak ayarlıyoruz. Fırça ayarlarını yaptıktan sonra tekrar kalem aracını alıp seçtiğimiz bölgeye sağ tıklayıp yola kontur veri seçiyoruz. Açılan pencerede fırçanın seçili olduğundan emin olup tamama basıyoruz. Sonra gerekliyse silgiyle çıkarmak istediğimiz bölgeleri çıkarabiliriz. Şimdi aynı yerden bir katman daha oluşturuyoruz. Bu sefer fırça ayarlarını biraz daha düşük akışlı ve yumuşak olacak şekilde ayarlıyoruz. Fırça ayarlarından sonra uygulamak istediğimiz rengi seçiyoruz. Ve yine aynı şekilde yola kontur vere basarak uygulamayı yapıyoruz. Hatalı işlem yaparsanız ya da akışın doğru olmadığını düşünürseniz CTRL-Z kısa yolu ile işlemi geri alabilirsiniz. Sonra her seferinde daha yumuşak bir fırça ve daha düşük akışla aynı işlemi yeni katmanlarda tekrarlıyoruz. Gerekiyorsa katmanların opaklık ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Yeterli olduğunu düşündüğümüzde kalemi seçip sağ tıklayıp yolu siliyoruz. Gerektiğini düşünürseniz silgiyle katmanlarda ayrı ayrı düzeltme yapabilirsiniz. Şimdi oluşturduğumuz katmanları CTRL tuşuna basılı tutarak seçip grup oluşturuyoruz. İsterseniz farklı bölgeleri serbest biçimli seçim aracıyla seçerek aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.
Yolları çizerken görseli döndürmek işinizi kolaylaştırabilir. Seçtiğiniz yollar birleşik değilse fırça ayarlarını uygulamayı denediğinizde sadece son yola uygulanır. Hepsini uygulayabilmek için yeni bir katmanda yeni bir yol seçip uygulamayı yapmalısınız. Ardından son katmanı silip diğer yolların bulunduğu katmanda hepsini uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde ilk katmanı beyaz ve diğer katmanları uygulamak istediğiniz renkte yapmalısınız. Uygulamanın ardından filtre menüsünden Gauss bulanıklığını seçiyoruz ve uygun ayarı yapıyoruz. İsterseniz son oluşturduğunuz katmanları da gruplayarak karışmasını engelleyebilirsiniz. Uygulama yapmak istediğiniz bölgelerde aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.
Yansıma efekti de eklemek isterseniz yeni bir katmanda akışı ve opaklığı düşük bir fırçayla ekleyebilirsiniz. İsterseniz yeni bir dolgu ve ayar katmanı oluştur menüsünden bir ayarlar katmanı ekleyerek görselin ışık dengesini de değiştirebilirsiniz. Ve çalışmamızın sonuna geldik. Bu içeriği faydalı bulduysanız yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde farklı eğitim ve uygulama videolarında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.